Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet ve sahih hadislerden şüpheli görüyoruz. Aşağıdaki anlatılanları iyice bakarsak, Allah anıldığında gözümüzden yaş gelme ihtimali fazladır. Nefsin sonsuz ihtiyaçları var. Bir de Allah var. Eğer kalbimizi bir bardağa benzetirsek, bardağı nefsin sevgilileriyle doldurursak Allah'a yer kalmaz. Nefsin sevgilileriyle doldurursak Allah'a yer kalmaz. Eğer nefsin ihtiyaçlarının bir ya da bir kısmını çok seversek, o konularda Allah'ın gönderdiği ayet ve sahih hadislerinde şüpheye düşme ihtimalimiz çok kuvvetli. Örneğin parayı ele alalım. Bir, parayı aşırı seversek, para bizim için put olma ihtimali olabilir. Put olma ölçüsü para ile ilgili ayet ve sayı hadislerinin bir ya da bir kısmını inkar etme durumu ortaya çıkar. Örneği açalım. Amacı Allah olmayan amacı onun ilahı olabilir. Faizi hayal görebilir. Bu durumda para put olur. Put denebilir. Faiz helal derse para putudur. Eğer her şeyi para olan kimse hırsızlığı mübah görmez mi? Hırsızlıkla ilgili cezaların haksızlık olduğunu söylemez mi? Şeriatın para ile ilgili hükümlerini reddetmez mi? Şeriat el kesen baş koparan bir din değildir. Para zayıf yönümüz olur. Hırsızlığı mübah görürsek, birincisi biz hırsızlığı zevkimiz için yapabiliriz. O zaman zevklerimiz bizim ilahımız olur. Halbuki ilahımız birdir. Ya da direkt para ile bizim hedefimiz olur ve putumuz para olur. Demiştik ki şeriat el kesen baş koparan bir din değildir. Şeriatımıza göre hırsızlık karşısındaki tutumumuz inanç aşamasında kalmalı. Çünkü cezayı devlet verir. Hırsızlık yaptı, biz bunun cezasını vermeliyiz diyemeyiz. Cezayı ancak devlet verir. Bizden beklenen inançtır. Şeriat inancımıza göre hırsızlık eğer buluğ çağına girmemiş kişi ise ne çalarsa çalsın ceza verilmez. Ve ben bunu aklım basmadı demeye hakkımız yok. Bizi yaratan Allah varken ben bunu istemiyorum diyebilir misin? Sen neyi yaratmışsan ona hükmet. Çünkü aile ve devlet eğitim vermemişti bu çocuğa. Belli yaşın üstünde normal bunamaya girmiş kişiden kalem kaldırılmıştır. O kişi ne günah işte, ne cezayı ehliyet olursa olsun ceza verilmez. Uyuyan kişiden kalem kaldırılmıştır. Bundan yararlanarak kendi nefsimizi yontmak, Osmanlı filmlerindeki gibi hareket etmek doğru mu? Aklını oynatan kişiden kalem kaldırılmıştır. Bundan bir cümle koyabilecek olsak, Ümmü Mektum kördü. Ama eviyle cami arasında ip gererek oradan oraya camide namaz kıldığına göre Ümmü Mektum
Sorunu oldu, olmadığı halde namaza gittiğine göre aklını oynayan kişiler de namaz kılmalıdır. Artı olması gerekmez mi? Dağda otlayan kişiden, dağda otlayan hayvan kesilip yenirse, ağaç dalından toplanmadan yenirse cezası yoktur. Bunu Allah takdir etmiş. Eleştiri yapmak haddini bilmemektir. Ağaç dalından toplanırsa ve değeri Peygamberimizin deri kalkanının değerinde ise hırsızlık olmuş, ceza gerekir. Eğer üzerinde ise hırsızlık, eğer işten görmüş, emek verilmiş yiyecek, Peygamberimizin deri kalkanının değeri üzerinde değilse, aşağısında ise hırsızlık şartları oluşmamıştır. Bir kimsenin sabah, öğle, akşam yemeği yoksa ve bunu alacak parası da yoksa ne çalarsa çalsın hırsızlık tanımına girmez. Ceza verilmez. Neden? Devlet ona bakmak zorundadır. Çünkü bu sorumluluk devlete aittir. Ceza vermek için oluşacak şartlar çok azdır. Ama cezası çok edicidir. Sınırlı bir kapsam içindeki bu kişiler ceza almak zorunda kalırsa birincisi hırsızlıkta sağ el, ikinci hırsızlıkta sol ayak bilekten geçirir. Şimdi soruyorum. Şirk alimler demiştik ki şirk diyarında mal ve can emniyeti yoktur. Mal ve can emniyetini sağlayamazlar. Ama bizim bu cezalar caydırıcı olduğu için hem el ayak kesilmez hem de nizam sağlanmış olur. Daha sonraki hırsızlıklarda hapis cezası verilir. Allah'tan af dilerse çıkarılır. Allah'tan af dileyecek, başkasından değil. Bu kadar şartların daraltılmasından sonra bunu daraltan kim? Allah. Dinimiz el kesiyor denebilir mi? Bu anlatımlar ayet ve hadislerden çıkarılmıştır. Geniş bilgi şeriat kitaplarından öğrenilebilir. Şirk sisteminde kapkaççı, dolandırıcı ve bunun gibi önüne alınabiliyor mu? Diyelim ki biz hırsızız. Kapkaççıyız. Bunun da çaresi var. Kur'an ve sayı hadislerin denesi olarak ispatı filmini izlediğin zaman tevhid akidesine inanırsak hırsızlık ve zina etsek bile direkt cennetteyiz. Namazla beraber olursa. Kim demiş ki Allah affetmez, Allah cezayı seviyor diye. Asla. 99 isim sıfat ve fiilini ezberle, anlamına bir gir cennete. Sen futbolcuların adını ezberliyorsun. Şarkıcıların adını ezberliyorsun. Şarkıcılar ve futbolculardan daha mı az önemli? Allah. Çünkü bu şeriat kitaplarındaki bahsedilen kapkaççı, dolandırıcı gibi şeyler şirk sisteminde bunun önü anlamaz. Çünkü beşer aklı şaşar. Allah şaşmaz. Çünkü fıtratımızı en iyi Allah biliyor. Eğer Kur'an ve sayı hadise Allah'tan gelmeseydi paranın ilahlaşmasını engellenmesi, Allah'ın ilah haline gelmesi önemsenmeyecekti. Ne peygamber, ne alimler, ne de yaratılmış şeyler ilahtır diyemeyiz. Kur'an ve sayı hadisler başka şeylerin ilahlaşmasına engeldir. Bugünkü kanunlar neye göre yani konuyor? Nefse göre. Bunların Kur'an'daki tabiriyle nefsini ilahlaştırarak veriyor. 5 sene sonra nefis başka ihtiyaçlara yönelir. 5 sene sonra kanunlar değişir. 5 sene sonra nefis değişir.
Bir daha 5 sene sonra kanun değişir. Ama bizim kanunlar değişmez. Çünkü Allah'ın ilahlığını sağlamaya çalışır. Bu dünyada şeriatımıza göre ceza alan ahirette bu konuda bir daha ceza almaz. Tekrar edecek olursak son kısmı, nefsini ilahlaştırmaya yöneliktir dünya beşer sistemleri. Ama Allah'ın kanunları Allah'ı ilahlaştırmaz sebebiyetleri. Diğer konu kadınlardır. Kadınları Allah için değil, nefsimiz için seversek, kadınları Allah için değil, nefsimiz için seversek, kadınlar ilahlaşabilir. Mesela ben sana tapıyorum diyebilir. Ne bu hat ya? Ne bu? Birincisi, kadınlar putlaşır ve kadınlara sana tapıyorum sözler söylenebilir. İkincisi, zevklerimiz amaç haline gelir ve zevklerimizi ilah haline getirebiliriz. Zevklerini kim ilah haline getirebilir? Allah'ı yok sayanlar. Allah'ı yok sayanların başka bir ilahı da Karl Marx, Lenin gibi kişilerdir. Beyinlerinin beyinlerinin çok çalıştığını, bilimin onda olduğunu ileri sürenler, beyinlerinin çok çalıştığını, ilmin onda olduğunu ileri sürenler deneysel olarak ispat verebiliyor mu? Bizim deneysel olarak ispatımız var. Kur'an ve sayı hadislerin deneysel olarak ispatına oku, dene, Allah var mı yok mu gör. Kadınlar put olunca ya da zevklerimiz ilahlaşınca kadınlarla ilgili ayet ve sayı hadislerin bir ya da bir kısmını inkar ederiz. Kadınlarla ilgili şüpheli görülebilecek ayet ve sayı hadisleri gelince konu zina ile olur. Demek ki bir insan neyi seviyorsa onunla ilgili ayet ve şeylerin bir ya da bir kısmı en az inkar eder. Gene buluğ çağından önce belli yaşın üstünde, yani normal bulunmada aklını oynatmıştan kalem kaldırılmıştır. Uyuyandan kalem kaldırılmıştır. Osmanlı filmlerinden uyuyandan dolayı ceza veriliyor. Böyle abuk subuk hareketleri gösterdiği zaman maksat dinden soğuyalım diye. Önce onlar zina yapıyor mu? Onlar önce hırsızlık yapıyor mu? Bir inceleyelim. Zina cezası verilebilmesi için bazı şartlar gerekir. Bir erkek ve bir kadının tam bir birleşim halinde 4 erkek ya da 8 kadın tarafından görülmesi halinde ceza verilir. Bugün kadınların satıldığı genel evde bile planlı basmak için gitsek 4 erkek 8 kadın tarafından görülebilme ihtimali yoktur. Yani ceza verilebilme ihtimali yoktur. Neden 4 erkeğin şahitliğine karşı 8 kadın şahitliği gerekir? Çünkü kadınlar erkeklere göre daha merhametlidir. Merhametli olan kişiler yalan söylemeye yatkındır. Ve bundan dolayı ceza görmemesi için 4 değil 8 kadın şahitliği ile birbirini korusun diye amaçlanmıştır. Peki yalan söylerseydi bunun cezası, iftira adlı cezası uygulanır. Şimdi bizim kanunlarımızda iftirarsan, yalan söylersen söyleyebilirsin. İftira adli cezası var mı? Bilmiyorum. Bekar zina edenler 100 sopa ile ceza verilir. Sopa 1,5 parmak kalınlığında olup koltuk altına kitap yerleştirildiğinde kitap düşmeden sopa omuzun üstüne çıkmadan vurulur. Bu cezada amaç can acıtma değildir. Başka Müslümanların göreceği şekilde ceza verileceğinden onun ceza olarak yeter. Diyorlar ki bu cezalar zamanı geçti. Kafirin anlamı seteden, örtendir.
Evli zina edenlerse taşlar rejim edilir. Kafirler diyor ki bu cezalar ortadan kalktı. Zamanımız geçti. Kafir setretmek demektir. Gerçeği örten demektir. Yani faizle, zinayla, şunla, bunlar yapılamaz demesinin kastı kendisini rahat rahat yapması ve bunların uygulanamayacağını kendisine göre ispat etmek istemesidir. Halbuki bizim onlar var ya bilim onda olduklarını ileri sürenler. Bizde bilim var. Kur'an ve sayı hadislerin deneysel olarak ispatı var. Filmini açarsanız orada filmde Kur'an ve sayı hadislerin deneysel olarak ispatını anlatmaktadır. Nasıl ona bir cümle söyleyeyim. İnsanlara hiçbir şey tapmama noktasına getirince orada duramayıp direkt İslamiyet'e dönüyor. Hiçbir şey tapmadıklarını ileri sürenler zevklerine ilah edin. Başka ilahı da itaat edildikleri örnek liderlerdir. Karl Marx, Lenin gibi kişilerdir. Dikkat ederseniz bir Müslüman kişiye bazında saldırı yapmaması gerekir. Üçüncü şahısta anlasın, onlar alabildiğini alır. Almak istemiyorsa ne yapalım? Onun dini ona, benim dinim bana. Tabi şartların meydana gelebilmesi zinada çok zordur. Yani 4 erkek 8 kadın tarafından tam bir birleşim halinde görülebilmesi ihtimali yoktur. Bir de zina cezası şu şekilde verilebilir. Bir kişi ben zina ettim diye kadına 3 defa farklı zamanlarda başvurur. Akli melekeleri sağlam olursa ceza verir. Her gelişinde akli melekeleri sağlam mı değil mi diye incelenir. Bu dünyada şeriatımıza göre ceza alan ahirette o konuda bir daha ceza almaz. Kitap ve sahih hadislerin doğruluğunun ispatı ise kadınların ve zevklerin ilahlaşmasını engel olup Allah'ın tek ilah olmasını sağlamıştır. Kanunlar ve diğer metin, Kur'an metni ve sahih hadisler tek bir şeyin ilahlaşmasını sağlar, Allah'ın. Eğer Allah'tan gelmediğini varsaysak başka şeylerin ilahlaşmasını sağlamaz mı? Bakın bir şey söyleyeceğim. Bir hadiste diyor ki sahabelerden bir tanesi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme efendi diyor. Allah diyor ki, Allah'ın Resulü diyor ki bana efendi demeyin. Efendi Allah'tır. Şimdi soruyorum kaç tane efendi var? Bu indirilen dinin kaynağı Allah olmasaydı başka şeylerin ilahlaşmasına engel olur muydu, olmaz mıydı? Şeriatimize göre irtidad yani dinden çıkmanın cezası ölümdür. İlk bakışta hatalıymış gibi görünüyor. Değil. 3 kere dine dönmesi için çağırılır. Dönmezse ceza verir. Bu cezanın açıklığı ise bir insanın dinden çıkmasını basit görürsek bunun arkası açılır ve dinden dönmeler olur. Halbuki Allah bize cenneti vermek istiyor. Eğer dinden dönmenin önü açılırsa cehennemin önü açılır. Şimdi beşer kanunlarına gelecek olursa ben bir cümlemi söyleyeyim. Bu Allah'tan ya da hadislerden değil. İnsanlar için ceza vermesi kadar acayip bir durumu ben göremiyorum. Yaradan insanlar mı ya? Halbuki Allah bize cenneti vermek istiyor. Eğer dinden dönmenin önü açılırsa cehennemin önü açılır. Eğer Allah'ın bizim acelemize kastı olsaydı dine dönmek için 3 kere çağırmazdı. Bu ceza Allah'tan başkasının ilahlaşmasına engeldir. 4. Kanunlarımıza göre bayilerin cezası tövbe etmeden yakalanırsa ölümdür. Çünkü Allah'ın düzenini bozmuşlar. Yol emniyetini ve can güvenliğini yok etmişlerdir. Eğer yakalanmadan teslim olursa tövbesini kabul ederek ceza veremez. İşte bundan çıkan sonuç illa ceza ölüm diyemeyiz.
Livata, homoseksüelitenin cezası ölümdür. Ama bu cezalar bu sistemde değil, İslam sistemindedir. Yoksa biz bu sistemde şu cezayı sadece cımbızlama, İslam'da bu var, sadece bunu uygulayalım dersek büyük bir zalimlik yapmış oluruz. Allah zalim değildir. Toplam bir sistem içinde bunlar uygulanabilir. Yok canım bunu istemedi, bunu uygulamayayım. Yok Türk İslam sentezi, yok İslam Arap sistemi diyemeyiz. Ne diyor Allah? Bugün dininizi kemale erdirdim. Kim başka bir din ararsa onlardan kabul edilmeyecek. Asabiyet güden bizden değildir. Milliyetçilik güden bizden değildir. Nesli bozan ağır suç kapsamındadır. Livata, homoseksüelite. Ve zevklerin ilahlaşmasına engel olur. İftira edene 6. ceza, iftira edene 80 sopa vurulur. Şimdi ceza nedir bilmiyorum. İnsanlar da yalan, iftira, bir başının üzerine çıkmış. 1,5 parmak kalınlığında sopa ile koltuk altında bir kitabı düşürmeden sopa omuzdan yukarı kaldırmadan vurulur. 80 sopa. Bu ceza yansın diye verilmiyor. Bu ceza meydanda verileceğinden onun utancı ceza olarak yeter. 7. ceza aklı örten içki ve bunun gibi cezası da 40 sopadır. Sopanın buluş tarzı belli olup bu cezada zevklerin ilahlaşmasına engeldir. Diğer cezalar tazir cezasıdır. Kapsamında tazir cezası kapsamında olup Allah'ın yukarıdaki takdir ettiği cezaları geçemez. Neydi o takdir ettiği ceza? En az 40. O zaman biz 39 sopayı geçemeyiz. Trafik cezasıymış. Biz buna 50 sopa veremeyiz. Çünkü Allah 40 sopa demiş. 40 sopanın üzerinde verip de Allah'a geçme hakkımız var mı ki? İşte hop oturup hop kalktıkları cezalar hepsi bunlardır. Nerede el kesen baş koparan din? İman için Kur'an ve sahih hadislerinin kapsamı tamamına inanmak gerekir. Bu inanç esasındadır. Biz bunu bulduk, hadi uygulayayım diyemeyiz. Nasıl biz onların kanununa inanıyorsak, pardon inanmadan nasıl biz onların kanununa baş eğip teslim oluyorsak amacı bizim kanunlarımız geldiği zaman onlar da bizim kanunlarımıza bizim eğdiğimiz gibi baş eğmesi gerekir. Sistem en mükemmeli anlatır. Ne kadar yaklaşırsak o kadar iyidir. Ama yok yapamayız, yok edemeyiz. Aslımız budur, bu değil dersek Allah'ın koyduğunu beğenmiyor demektir. Gök cisimlerine dayanak, burçlara dayanak geleceği okuduklarını zannedenler sen Başak Burcu ve bunun gibi diyerek bu durumda olanlar gök cisimlerine tapmaktadır. Beşeri sistemlere komünizm, kapitalizm, sosyalizm daha sonra çıkabilecek düzenlere değil Allah'ın sistemine inanmak gerekir. Çünkü yarattıkları bir şeyi göstersinler 10 dediğine inanacağız. Ya da onların deneysel olarak ispatı olsa 10 dediğine gene inanın. Diyorlar ki bilim bize ne sizde. Kur'an ve sahih hadislerin deneysel olarak ispat ediyor filminde açık açık anlatıyor. Bir daha bir cümle anlatayım. Eğer bir insanı hiçbir şeye tapma noktasına getirince o filmde nasıl getirileceğini izah ediyor. Orada kalınacağı için en fazla 3 gün kalıyor. 3 günden sonra Allah'a teslim olmak zorunda oluyor insan. Ve şüpheli ayet ve hadise şüphesizleşiyor. Allah'ı inkar edenlerin ilahı zevkleridir. Başka ilahı da Karl Marx ve bunun gibi itaat ettikleri önderleridir. Allah'ın sistemi ne demektir? Allah'ın yap dediğini yapan
Yapma dediğini yapmayan sistemdir. En iyi sistem nedir? Asr-ı saadetin uyandı. Ondan sonra bidatlar gele gele İslamiyet'ten yavaş yavaş çıkmıştır. Beşer yanılır ama Allah yanılmaz. Yanılsaydı gök cisimleri ne olurdu? Bu kadar düzenli çalışmazdı. Sistemini uyguladığımız ölçüde başarılı oluruz. Demokratik düzende milletin dediği olur derler. Bizim sistemimizde Allah'ın dediği olur. Sorarım size, oy atan kişiye oy atan kişiler olarak sizin hangi isteğiniz olmuştur? Demokratik düzende kandırma rejimidir. Uğur ve uğursuzluğa inanç yüksek tahsil yapmış kişilerde bile vardır, batıldır. Biraz önce demokratik sistemi anlatırken bir arkadaş kaçtı. Demokratik sistem kandırma rejimidir. Sorarım size, oy atan sizler hangi dediğiniz oluyor? Ama Allah'ın dediği neden oluyor? Ben size sorarım. Sizin isteğinizle mi geldiniz bu dünyaya? Allah şu kanunu koyacağım, ben size danışayım mı diye demiştir. Allah demokratik değil. Allah demokratik diyenlerin Allah belalarını versin. Çünkü onlar Allah'a iftira ediyor. Farkında değil, kendi kuyularını kendileri kazıyor. Uğur ve uğursuzluğu getireceğine inanılan nesne puttur. Diyelim ki şu, uğur ve uğursuzluk getiriyor. Olmaz. Uğur ve uğursuzluğu getirecek Allah'tır. Kısaca formül şu. Neden ve sonuç arasındaki ilişki dışında tek bir şeyde güç vardır. O da Allah'tadır. Muska takılıyor ya. Muska için bazı alimler uygun görmemiş. Bazısı için içine bakar. İçinde ayet ve sahih varsa takılabilir demişler. Yani ayet ve hadislerin dışında bir şey çizgi bile olsa oldu mu takılmaz demişler. Sorarım size, muska takanlar için kim içine bakıp ayet ve hadis var diye bakıyor. Benim anneannemin öldü o 85-90 yaşlarında. Bir sürü muska satmışlar. İyi de para kazanmışlar %100. İçine açtım baktım ayet var, hadise benzer bir şeyler var. Çizgi, çevir, her şey var. Kısaca formül şu. Neden ve sonuç arasındaki ilişki dışında tek bir şeyde güç vardır. O da Allah'tadır. Cinci Hoca'nın yaptığı şey büyüdür. Yaptığı doğru olsaydı cami hocaları para kazanmak için yapmaz mıydı? Büyüyle ilgili veriler hepsi bende var. Yok para bulma, yok bilmem ne, hepsi. Ama ne diyor Allah? Büyü yapanın yeri cehennemdir. Mezarlar yerden yükseltilerek, ışıklar donatılarak, yazılar yazılarak, tören yeri yapılarak ilahlaşması sağlanabilir. Anıt diye eleştiri yapıldıkları yere bakacaklarına önce şık diye yaptıklarına baksın. Bizi şık sülalesiyiz. Şık, en son şığımız Cumhuriyet dönemi başlamadan önceki şığımız İdris'ti. Ben soyumu ölmek için söylemiyorum. Peygamber sülalesi de olsa kafir olan kafirdir. Münafık olan münafıktır. Şu İdris ve onun ataları nasıl mezar yapmışlar? Büyütmüşler, türbe yapmışlar. Bu doğru değil. Bir kişi yanımızda değil. Arada iletişim araçları da yoksa ondan yardım istenemez. Yetiş ya şu diyemezsin. O eşyada yalnız Allah'tan yardım istenir. Yalnız Allah'a kulluk eder ve yalnız senden yardım ister.
Bilim putundan şunu anlıyoruz. Varsayım ve teorileri atandan daha çok onlara inanmamızla ortaya çıkan mutaassıplıktır. Kesin inanmamamız gereken ispatlanmış bilgiler ve ayet ve sahih hadislerdir. Sahih hadislerde ben 8 senedir televizyon seyrettim. Televizyonda tartışılıyormuş sahih hadisler. Tartışılacak bir şey yok. Gitsinler Diyanet'in açıklamadıkları kişilere sahih hadisler sağlam olan duruyor mu durmuyor mu ona sorsunlar. Sahih hadisler duruyor. Zaman gelsin onlar da çıkar. Ama en büyük günah sahibi de onlardır. Çünkü Allah diyor ki bilgisi olduğu halde anlatmayan en büyük günahın sahibidir. Teknoloji değil, onu yaratan Allah ilahımız olmalı. Yağmurun ne zaman yağacağını Allah bilir. Yağmurun ne zaman yağacağını Allah bilir. Şu anlama gelir. Uydunun algıladığı kadar hava durumunu bilir. Ondan sonrası bilemez. Akraba evliliği hastalık meydana getirir mi? Akrabalar arasında hastalık varsa hasta olabilir. Mesela bizim atalarımız hep akraba evliliğindendir. Ama İslamiyet'ten dolayı değil. Mal çıkmasın diye. Ve kulaklara da problemler olduğu için kulakta sıkıntılar geliyor. Ama ben akraba olduğum halde ben rahatsızlandım. Sonuç olarak akrabalar arasında hastalık yoksa akraba olan evlilikle akraba olmayan evlilik arası hastalık olma ihtimali birbirini bozacak nitelikte değildir. Kaynak Riyazü's-Salihin. Resim yasağının nedeni ilahlaşmasının önüne geçmektir. Şimdi ona diyor ki akraba evliliği işte bu böyle oldu böyle oldu. Çıkar biz demiyoruz. Ama sen ispat edemezsin. Ne kadarını araştırdın? Resim yasağının uygulanma durumuna gelecek olursak hep ben canlı film çekmeye çalışacağım. Çünkü resim insanları ilaçtırır. Canlı filmler olmazsa istediğin gibi insanı ilahlaştırabilirsin. Televizyonda istediğin kişi putlaştırılabilirsin. Bunun için önlem canlı yayın olması gerekir. Hipnoz, reenkarnasyon ise Müslüman olmayan cinlerin insanlara dalga geçmesidir. Defalarca dünyaya geldiğini ve Allah'la bütünleşip ilahlaştığına inanan bu kişiler düpedüz putperesttir. Bizim birinci amacımız ahlak vesaireden önce, namazdan önce iman gerekir. 1980 yılından beri Allah'ın birliğini söylemekten, anlatmaktan başka bir şey olmadı. Allah'ın birliğini izah ettikten sonra namaz kılsan ne olur, kılmasan ne olur? İmanın olmadıktan sonra namaz kılsan ne olur, kılmasan ne olur? Adamın birine sormuşlar. Hacca gittin mi? Gidemedim çünkü ben yanlarım ağrıyor. Zekat verdin mi? Param yok. Oruç tuttum mu? Sağlık.